Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Öncelikle kanalınızı severek takip ettiğimi söylemek istiyorum. Hikayelerinizi dinlerken ben de size yazmaya karar verdim. Ben 30 yaşındayım, Dereköylüyüm, orada yaşıyorum. Bizim köyümüz sessiz, sakin, güzel bir köydür. Yalnız o zamanlar bir eksiği vardı. İmamımız yoktu. Diyanetten gelen kimse olmamıştı. Aylarca imamlık görevini köylü kendi arasında yaptı. Dilekçeler, muhtarın çabaları derken en sonunda bir imam geldi. Köylüler bayram ediyordu, sonunda hoca geldi diye. Hocayı çok sıcak karşıladık. Hoca da aynı sıcaklığı bize gösterdi. İyi biriydi, çok nur yüzlüydü. Yalnız köylüler evine davet ettiğinde bir kişiye bile gitmedi. Kimse de onun evine gitmedi. Çok geçmeden köyün çocukları ile Kur'an kursuna başladı. Sürekli çalışıyordu. İlk kıldırdığı cuma namazında cemaatten enteresan bir isteği oldu. İlk 2 safa kimse geçmesin dedi. Oralar boş kalacak. Biz ilk defa böyle bir şey duymuştuk. Köylü söylene söylene dediğini yaptı hocanın. Hoca bekardı. Bir gün hocanın evinin oralardan geçerken pencereden bakan siyah çarşaflı birini gördüm. Şaşırdım. Çünkü hoca tek yaşıyordu. Kimse gelmez, o da kimsenin evine gitmezdi. Evinde başka bir kadın olduğunu bilmek bana çok ilginç gelmişti. Köyden biri desek yanlış anlaşılma olmasın, bizim köy muhafazakardır ama çarşaflı kimse yoktur. Bu neyin nesi böyle diye oturdum oraya. Bank vardı. Merakıma yenik düştüm. Kim bu evdeki? Çıkarsa göreyim diye beklemeye başladım. Ama o kişi ben kalkana kadar çıkmadı. Ben de geldim evime. Eşime söyledim. Bir akrabası falan gelmiştir belki dedi. Ertesi gün cumaydı. Abdestimi aldım, camiye girdim. Yine 2 safı boş bıraktık. Hocayla aramızda mesafe vardı. Namaz başladı. Secdeden kalktığım anda önümde siyah bir gölge belirdi. Önümüz boştu. Namazda olduğum için kafamı da kaldırıp bakmadım ama aklıma takıldı. Selam verecektim. Sağa döndüm, kimse yok. Sola döndüm, kimse yok. Önüme baktım, hoca duruyordu ve o gölgesini gördüğüm şeyler. O kadar çok etkilendim ki o günden. Anlatmak bile aynı şeyleri yaşatıyor bana. Öne doğru baktığımda o boş bıraktığımız 2 safın da dolu olduğunu gördüm. Bazıları siyah, bazıları beyaz giyinmişti. Benim 2 katım boyundalar belki. Namazlarını kıldılar. Hiç konuşmadan camiden çıktılar. Onlar çıkınca cemaati görmeye başladım. Herkes ayaklanmış, çıkmaya başlamıştı. Ben olduğum yerde oturuyordum hala. Bir sürede kaldım öyle. Yakın bir arkadaşım vardı. Beni öyle görünce kaldırdı. Oturduk avluya. Ne oldu, bir derdin mi var dedi. Ben de gördüklerimi anlattım. O da çok şaşırdı. Ben bu hocadan şüpheleniyordum zaten. Normal değil bu adam dedi. O da kendi şahit olduğu olayı anlattı. Hocanın evinin önünden geçerken bahçeden biri ona "Şşş" diye seslenmiş. Dönmüş bakmış, kimse yok. Yürüdükçe o ses de tekrarlamış. Çok korkmuş. Hocanın yanında cinler vardı. Bunu anlamıştık. Ama bize zararları olur mu diye düşünüyorduk. Kimseye de bir şey söylemedik. Bunlar aramızda kaldı. Biz de hocayı gözlemlemeye başladık. Denk gelirsem nereye gidiyor, nereden geliyor bakardım. Yine bir hafta sonra cuma günü camide 2 safı boş bırakmıştık. Ben bu sefer korktuğumdan önde değildim. Bir gözümle de bakıyordum oraya, görecek miyim diye. Az sonra içeri 30-40 tane adam geldi. Hiçbirini görmemiştik daha önce. Selam verdiler. Biz Akpınar köyünden geliyoruz.
Namaz kılıp gideceğiz dediler. Cemaat de aleyküm selam, hoş geldiniz dedi. Ben onların cin olduklarını düşünüyordum. Arkadaşım da anlamıştı. Korkarak bana bakıyordu. Namazı kıldık. Apar topar çıktılar camiden. Çıkınca biz de çıktık ama göremedik onları. Nereye gittiler, nasıl gittiler bilmem. Şaştık kaldık. Cami çıkışı insanlar hocayla hoşbeş ediyordu. Ben de gideyim yanlarına dedim. Kalabalığa karıştım. Hocayı iyice süzüyordum. Dikkat ettim, eli kınalıydı. Daha önce dikkatimi çekmemişti. Kına mı yakıyorsunuz hocam dedim. Döndü bana, cennet kokusudur, yakıyorum dedi. Evlere dağıldık. Ben aklımdaki sorulara cevap bulamıyordum. Sadece cumaları gittiğimden, acaba diğer vakit namazlarında da geliyorlar mı diye merak ettim. Sabah namazını da camide kılmaya karar verdim. Gittiğimde kimse yoktu. Hoca vardı sadece. Bir de kedi girmişti içeri. Hocanın yanında duruyordu. Az sonra 2 kişi daha geldi. Namaza durduk. 2 safı boş bıraktırmıştı yine. Namazı kılarken yine hissettim onları. Bakamadım. Namaz bitince biri enseme dokundu. Arkama baktım. Onlardan biri başımda dikilmiş bana sus işareti yapıyordu. Sanki bizi görüyorsun ama kimseye anlatma der gibi. Dokunduğu omzumda uyuşukluk hissettim. Arkama bile bakmadan eve geldim. Eşime hiçbir şey söylemedim. Daha çok erken olduğu için yatağıma yattım. Eşime sarıldım. Buz gibiydi. Üşümüş herhalde diye daha sıkı sarıldım. Ama ben onu ısıtamıyordum ve ben de üşümeye başladım. Onun soğukluğu beni de etkilemişti. Üstüne ince bir şeyler giydi herhalde diye düşünüp uyandırmaya çalıştım. Seslendim. Kalk, üstüne bir hırka al. Hasta olacaksın yoksa dedim. Hiç duymadı. Baktım uyanmıyor, tekrar sarıldım. Yorganın altından ellerini tutayım dedim. Ama elim çizildi. Tırnakları batmıştı. Benim eşim hiç tırnaklarını uzatmazdı. Bu ne böyle diye yorganı kaldırıp eline baktım. Tüylü ve upuzun tırnakları olan korkunç bir el gördüm. Yataktan fırladım. Karım değildi o. Evden çıktım telaşla. Korkudan neredeyse bayılacaktım. Uzaklaşınca durdum. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Köyün çeşmesinin oraya gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Dualar ettim. Çeşmenin başına oturdum. Eve nasıl gideceğimi düşünüyordum. Hep burada kalamazdım. Çeşmenin başında belki 2, belki 3 saat oturdum. Sonra eve gitmeye karar verdim. Gitmeden önce de biraz daha su içeyim dedim. Akan su birikmiş ve ufak bir gölet oluşturmuştu. Eğildiğimde kendi yansımamı görüyordum. Ben su içerken yansımamın arkasında biri belirdi. Su da boğazıma kaçtı. Öksürmeye başladım. Hiç ayak sesi de duymamıştım. Bir yandan da korktuğum için kalbimi çok zorlamıştım. Kalp krizi geçiriyorum sandım. Gelen kişi benim öksürmem geçince korkutmak istemedim. Hafız hocayı tanır mısın dedi. O kim dedim. Yeni geldi ya köye, imam dedi. Hafız hocayı bilir misin dedi. Ha evet, o mu? Biliyorum, evet dedim. Ben onun yanına geldim, ziyaretine. Çok iyi adamdır. Açken çok doyurdu bizi. Allah ondan razı olsun dedi. Ben de hocanın evini tarif ettim, gitti. Evime doğru yola çıktım. Avluya yaklaştığımda az önceki adamı bizim kapının önünde gördüm. Neler oluyor Allah'ım? Bu adam nereden çıktı? Bizim evde ne işi var dedim. Ben avluya girince adam birden kayboldu. Benim yine yüreğim ağzıma gelmişti. Kapıyı çaldım. Eşim çıktı. Az önceki adam ne dedi sana dedim. Ekmekle su istedi, verdim dedi. Hocanın akrabasıymış. Hoca evde yokmuş, acıkmış o da dedi. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Belli ki o da insan değildi. İşler iyice tuhaflaşıyordu.
O gece köyümüzden yaşlı bir adam vefat etti, Mahmut amca. Hocayı çağırdık cenaze için. Hoca geldi, Kur'an okudu. Aileye de başsağlığı dileyip gitti. Yarın defnedecektik. Namaz vakti bütün köylü toplandı. Cenaze namazını kılarken yine o cinleri gördüm. Simsiyah, mezarın başında bekliyorlardı. Ellerini açmış, dua ediyorlardı ölen için. Ben yine korktum. Arkalara doğru geçtim. Dizlerim tutmuyordu sanki. Hem ölenin üzüntüsünden hem de korkudan ağlamaya başladım. Kalabalık yavaş yavaş dağılmaya başladı. Ben de gidecektim. Ama cinler hala mezarın başındaydı. Hatta hepimiz mezarlıktan çıktığımızda bile uzaktan baktığımda fark ediyordum orada olduklarını. Eve geldim. Eşim yemek yapıyordu. Ben odaya geçtim. O sırada kapı çaldı. Kalktım bakmak için. Kapıyı açtım. Bismillah dedim görünce. Çeşmenin başında gördüğüm adamdı. Ekmekle su istedi. Korkudan değil ona bir şey vermek, yüzüne bile bakamadım. Kapıyı kapattım. Pencereden baktım. O da kaybolmuştu. Eşim kim gelmiş dedi. Kimse değil, kapı çaldı sanmışım dedim. Allah'ım bu gelen kim? Bizden ne istiyor? Neden kimse değil de sadece ben görüyorum diye düşündüm. Eşimle yemeğimizi yedik. Yatmak için odamıza geçtik. Odamızda betondan bir oyuk vardı. Banyomuzu bu oyuğun içinde yapardık. Hiç denk geldiniz mi bilmem. Bizim köyde evler böyle. Ayrı bir banyo yok. Yatağa yattık. Gözümü kapattım. Bir su sesi geldi kulağıma. Su akıyordu bir yerden. Sanki biri bizim odada banyo yapıyordu. İçimden dualar okumaya başladım yine. Su sesi 10-15 dakika sonra kesildi. Odamızda gaz lambası vardı. Yakmıyorduk. Ama duvarda asılı dururdu. Elektrikler giderse kullanırız diye. O gaz lambası yandı birden. Duvarda büyük büyük gölgeler hareket ediyordu. Evin içinde bir sürü kişi vardı sanki. Felak nas okudum. Eşimi de korkmasın diye uyandıramadım. Zaten konuşacak, bir şeyler anlatacak durumda bile değildim. O gölgeler sabah ezanına kadar evin içinde belirmeye devam etti. Gaz lambası da ancak ezanın sesiyle söndü. Evde durmaya korktuğumdan kalkıp camiye gideyim dedim. Hem de hocaya bu olanları açık açık anlatmayı düşündüm. Namazda yine gördüm onları. Kıldıktan sonra hocanın yanına gittim. Önemli bir konu var hocam dedim. Camide gördüklerimi anlatmadım. Çeşmenin başında gördüğüm adamı, o adamın hocayı sormasını ve bizim eve 2 gün boyunca gelip ekmek ve su istediğini anlattım. Hoca sakalını sıvazladı. Ekmek verdiniz mi dedi. İlk gün ben evde yokken eşim vermiş. Ama diğer gün ben korktuğum için kapıyı kapattım dedim. Keşke verseydin oğlum. Verene dost, vermeyene düşman olurlar. Senden bir şey alırlar onun karşılığında dedim. Kimler hocam dedim. Durdu biraz. Sonra cinler dedi. Cinler kapına gelirse ya kapıyı hiç açmayacaksın ya da istediklerini vereceksin dedi. Bilmiyordum hocam. Yalnızca çok korktum dedim. Hocayla böyle konuşunca camide gördüklerimi de anlattım. Hoca buna çok şaşırdı. Sen nasıl görebildin? Onlar kimseye görünmez namaz kılarken dedi. Gördüm hocam dedim. Hem de her seferinde. Sen şimdi eve git. Eğer kapıya gelen cin olursa sakın açma dedi. Eve geldim. Eşim bulaşık yıkıyordu. Ben de çay koydum. Sonra da uzandım. 1-2 saat sonra kapı çaldı. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Korkarak pencereye baktım. Baktım hoca gelmiş. Derin bir nefes aldım. Açtım kapıyı. İçeri girdi. Şaşırmıştım çünkü galiba ilk kez birinin evine girmişti köyde. Odaya geçtik. Kapıyı da kapattım eşim duymasın diye. Hoca bana
Al bunu, bu benim sana hediyemdir dedi. Ve bana ufak bir taş hediye etti. Bu taşın üzerinde değişik, ne olduğunu anlayamadığım şekiller vardı. Biblo gibiydi. Ama insan yapımı değildi. Doğal sembollere sahipti. Ne işe yarıyor bu dedim. Hediye dedi. Sonra da evden çıktı. Ben yine kafamda soru işaretleriyle kaldım. Taşı evirdim, çevirdim. Televizyonun yanına koydum. Hoca getirdiği için ben cinlerden koruyacak bir şey herhalde diye düşündüm. Akşam olunca şiddetli bir yağmur başladı. Şimşek sesleri köyü inletiyordu. Köpekler dört bir yandan uluyordu. Biz de eşimle çay içiyorduk. O anda yine kapı çaldı. Ben Bismillahirrahmanirrahim dedim, kalktım yerinden. Pencereden baktım. En önde hoca, arkasında da 4-5 kişi daha vardı. Allah Allah, bu adamlar kim? Hoca niye getirmiş bunları diye düşünürken açtım kapıyı. Açtığımda ise hocanın gözlerinin çok tuhaf baktığını fark ettim. Sesi bile başkaydı. Yemeğe geldik. Bize yemek verir misin dedi. Ben hoca zannederek açmıştım kapıyı. Sonra hocanın dedikleri geldi aklıma. Kapıya gelirlerse sakın açma. Açarlarsa istediklerini ver. Titreyerek yemek var dedim. Veririm. İçeri girmeye başladılar. Onlar yürüdükçe ev deprem olur gibi sallanıyordu sanki. İçeri geçtiklerinde sırayla oturdular. Birbirlerinin oturmalarını beklediler. Hepsi oturunca eşimin hiç haberi olmadığı için hazırladı getirdi yemekleri. Onlar da hiç konuşmadan yemeklerini yiyip gittiler. Eşim bana neden gelmişler, kimdi bunlar diye sordu. Geçiştirdim. Yağmur hala devam ediyordu. Bizim tavandan su damlıyordu. Şıp şıp bütün gece bu sesi dinleyecektik. Eşim bulaşıkları topladı, mutfağa gitti. Ve birden çığlık sesi geldi. Yerimden fırladım, hemen koştum yanına. Ne oldu dedim. Şuna bak dedi. Tencereleri gösterdi. Tencereler ağzına kadar yemek doluydu. Ben son yemekleri onlara vermiştim. Tencereler bomboştu dedi. Ama şimdi ilk yaptığımdan bile daha fazla yemek var burada dedi. Onu öyle endişeli, telaşlı görünce ben de anlattım her şeyi. Çok korktu. Ağlamaya başladı. Sarıldı bana. Ben de korkuyordum. Ama bize hiçbir zarar vermiyorlardı. Hatta gördükleri iyiliğin karşılığını veriyorlardı. Bunlar Müslüman cinlerdi. Bize zarar vermeyeceklerine emindim artık. Ama eşim, hocaya gidelim, ben çok korkuyorum deyip durdu. Ben de tamam dedim ve hocanın evine gittik. Hocanın kapısında bekleyen 2 kişi vardı. Besmele çekerek içeri girdik. Hoca da açtı kapıyı. İçeri buyur etti. İçeri adım atacaktım ki 7-8 kişilik bir grubun yerde bağdaş kurup oturduklarını gördüm. Bir adım daha atınca kayboldular. Dualar okuyarak girdim içeri. Eşimin elini sımsıkı tutuyordum. Gelin şöyle oturun dedi. Hocam onlar kimdi dedim. Kur'an okuyordum. Dinlemeye geldiler dedi. Bir kez daha irkildik. Eşim de anlamıştı. Hocam bizim başımızdan az önce böyle bir olay geçti. Eşim onlara yemek verdi. Yiyip gittiler. Ama gittiklerinde tencerelerin dolu olduğunu gördük dedik. Gülümsedi. Hiç korkmayın. Onlar size zarar vermez. Boş göndermemişsiniz çünkü. Eğer boş gönderseydiniz musallat olurlardı. Ömür boyu evinizin bereketi kalmazdı. 10 tabaklık yemek yapsan 1 tabaklık olurdu dedi. Eşim de çok korktuğunu, bir daha gelmemeleri için ne yapmamız gerektiğini sordu. Hoca da gülümseyerek bir daha gelmezler zaten, merak etmeyin. Siz bu sınavı çoktan geçmişsiniz dedi. Ama oğlum sen onları camide görmeye devam edersin yine dedi. Dediği gibi de oldu.
Evde hiç olay yaşamadık ama camide görmeye devam ettim. Bir süre sonra ön 2 safa geçmek isteyen olursa ben uyarıyordum boş bırakın diye. Bu olanlar hoca köyden gidene kadar devam etti. Hoca gittikten sonra onları da bir daha hiç görmedim. Hikayemiz buraya kadardı. Sizlerin de başından geçen bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığımız mail veya Instagram adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.